Herkese merhaba. Bu videoda beraber jel sabun yani Arap sabunu yapıyoruz. Daha önceki videolarda katı sabundan bahsetmiştim. Kimyager tarafından Arap sabunu nasıl yapılıyor görmek istiyorsanız devam edelim. Evet, katı sabuna ve sıvı sabuna göre çok daha faydalı ve riski az olan Arap sabunundaki ham madde aynı katı sabundaki gibi aynı. Yağ kullanıyoruz. Burada ayçiçek yağı ben kullanacağım. Zeytinyağı da olabilir. Kostimiz fakat farklı. Jel sabunda, Arap sabunda potasyum hidroksit veya potas kostik kullanıyoruz. Bunu internetten getirtiyorsunuz. Biraz sonra anlatacağım. Ve saf su, distile su, akü suyu ve ütü suyu. Fakat biz diyoruz ya sıfır atık. Mesela eğer elektrikli kurutucu makineniz varsa onun haznesinde toplanan su mesela saf sudur. Onu kullanabilirsiniz. Veya yağmur suyu. En basitten yağmur suyunu da kullanabiliriz. İçme suyu da olabilir. Fakat musluk suyu kesinlikle olmasın. Çünkü o kireçli. Bir hassas terazi olması gerekiyor. pH metre, termometre, işte cam kavanozlar, koruyucu ekipmanlar. Evet, eldivenimi taktım, gözlüğü takacağım ve ağız maskemi takacağım. Ben 1000 gram yağ değil de onun 1/4'ünden yapmak istiyorum. Çünkü size de öyle tavsiye ederim. Daha az yapın. Önce bir deneme yanılma yapın. Çünkü bu sabun yapımı işi hem tekniktir, kimya işidir hem de sanattır. Elinizin alışması gerekiyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz kolay. Şimdi kostiği beraber yapalım. Ağız maskesini takalım. Çünkü kostiği açtığımız anda şöyle tahriş edici gazlar çıkacaktır. Hatta gözlüğü de takalım. Gözlüğü biraz sonra karıştırırken takarım. Evet, hassas terazi açıyorum. Önce bir darasını alacağım. Evet, kapağını açtık. Dikkatli artık. Açtıktan sonra dikkatli oluyoruz. %90'lık satılabiliyor. Çünkü tarımla uğraşanlar da bunu kullanıyor. Çünkü ben şu an verdiğim oranlar safa göre, %100'e göre yani. 43 oldu bu arada. Evet. Eğer saf bulamazsanız yani %90'lık bulursanız da 45 gram değil de bu sefer 50 gram alın. Biraz fazla alacağız. Tamam, kostiği aldık. Evet, birden tepkimeye girmemesi için her zaman suyun üzerine kimyasal maddeler atılır. Özellikle de böyle kostik veya asitler olduğu zaman. Kostik bu arada kuvvetli bir alkali maddedir. Şimdi bunu yavaş yavaş suyumuzun içine katacağız ve buradan ısınmaya başlayacak ve gazlar ortaya çıkacak. O yüzden dikkatli olalım. İyice erimesini bekliyorum. Balkon gibi açık bir yere koyacağım. Bu yaklaşık şimdi 70 dereceye falan gelmiş olabilir. Bir ölçelim hemen de. Bunu 35 derecede yapmak istiyorum. Yağım da şu an oda sıcaklığında yani 21 derece. Bunu da ısıtacağım. Bunu 35 derece yapacağım. Şu an 80 derecelerde. Şimdi biraz ara verelim, hemen geliyorum. Evet. Tekrar merhaba. Şimdi bakıyorum kostik su karışımı 40'larda. Evet, 35-40 yeterli. Hemen yağa bakalım. Yağı da bu arada benmari usulü ısıttım. Evet, bakıyorum o da yaklaşık o da 35 dereceye gelmiş. Tamam. Şimdi tabii daha sıcak olursa daha hızlı olur. Fakat yağları da çok ısıtmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü ısındığı zaman yağın kalitesi bozuluyor. O yüzden 35-40 derece idealdir. Şimdi artık karıştırma işlemine başlayabiliriz. Blenderım hazır. Önce blender olmadan bir göstereyim. Hemen bunu kattığımız anda biz takalım, ne olur ne olmaz. Hatta gözlüğü de takalım. Bu işler biraz risklidir. Sıçrama olmasın. Her ne kadar şu an 35 derecede bir şey olmaz. Eğer bu 80 derece falan olsaydı o zaman sıçramalar olabilirdi. Evet, görüyorsunuz hemen sabunlaşma başladı. Şöyle jelleşti. Evet. Şimdi hemen blenderla, bu arada yaklaşık bir 20 dakika blenderla karıştıracağız. Ondan sonra da gliserin ve aromatik yağları katacağım ve bazı püf noktalarından bahsedeceğim. Hemen geliyorum. Şimdi yaklaşık bir 15-20 dakika blenderla karıştırdım. Hem de altta benmari usulü öyle 35 derecede bunu sabit tuttum. Şimdi en son gliserin katalım. Gliserin katmak zorunda değilsiniz. Bunu karıştıracağım. Şimdi ondan önce de aromatik yağlarımı alayım. Mililitre alacağım ben. Çok önemli değil. Evet, yaklaşık şöyle. Biraz da daha önce yaptığımız içinde hem limon kabukları hem portakal kabukları olan aromatik yağımızdan da attım. Evet, şöyle son kez bir daha bir blenderdan geçireyim. Ondan sonra işlem tamam. Şimdi 3-4 günün ilk birinci günü bunu sık sık karıştıracağız. Neredeyse saat başı karıştıracağız. Çünkü faz farkı olur. Eğer bunu böyle bırakırsak
Bir tarafta su, bir tarafta sabunlu çözelti olur. O yüzden birinci gün sık sık blenderla gerek yok. Herhangi bir çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. Sonra birinci günün sonunda katılaşmaya başlayacak. İşte o zaman parça parça suya ekleyeceğiz. Ve üçüncü, dördüncü günün sonunda artık bu diğer işte piyasadaki jel sabunlar gibi kıvama gelecek. Bu şekilde olması yeterli. Çok cıvık da olmasın, çok su da katmayın. Fakat öyle çok da katı olmasın. Artık kullandığınız yağın cinsine göre değişir. Ve ondan sonraki videolarda artık bunu temizlik malzemesi olarak, hatta şampuan olarak, şampuan formülü başka vereceğim. Orada başka yağlar kullanacağız. Yine böcek kovucu yapacağız beraber Arap sabunundan. O yüzden takipte kalın, abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Daha doğal, daha sağlıklı kalın.